Çoğu erkek bunu göremiyor. Pazar sabahı koltuğa oturuyorsun, oyun oynuyor, bir şeyler içiyorsun. 5 dakika geçmeden o ses gelir. Ne güzel dinleniyorsun. Sanırsın mesele yapılacak işler. Ama hayır. Mesele senin hiçbir şey yapmıyor olman. Çoğu erkek bunu adalet sanıyor. Normal bir gün, normal bir hak. Ama bazı kadınlar erkeği huzurlu gördüğünde içten içe rahatsız oluyor. Görünürde bir sorun yok ama bir şey dönüyor. Peki neden erkeğin sakinliği bu kadar tetikleyici? Cumartesi fazla mesai sonrası mutfakta tencereler çarpıyor. YouTube'da 20. dakikadasın. Bir anda acil işler çıkıyor. Market listesi uzuyor. Çöp kutusunun yeri değişiyor. Bulaşıklar bekliyor. Sanırsın ev dağınık ama hayır. Ev dünden farklı değil. Bir danışanımın eşi adamın dinlenmesini süreyle ölçüyordu. 15 dakika geçince çöp acil oluyordu. 20 dakika geçince dolap kapağı kırık sayılıyordu. 30 dakikada market listesi uzuyordu. Sanırsın planlama ama hayır. Bu bir hareket zorlama refleksi. Sorun yapılacak iş değil. Sorun senin durman. Bir erkeğin durması bazıları için kontrol kaybı demek. Ama neden bu durmaya tahammül edemiyorlar? Cevap düşündüğünden daha derin. Hakaretler rastgele değildir. Gerçek erkek uyumaz. Eskisi böyle değildi. Şimdiki erkekler yumuşak. Bu cümleler laf arasında söylenmez. Bunlar erkekliğe doğrudan saldırı. Sanırsın sözler rastgele. Ama hayır. Dinlenme zayıflık hissi yaratmak için hedef alınır. Hobiler, kendi zamanı, sessizlik. Hepsi aynı tepkiyi alır. İşin garibi şu. Aynı kişiler eşitlikten bahsederken erkek keyif yapınca huzursuz olur. Spa günü şüpheli olur. Brunch erkekliğe aykırı sayılır. Rahatlık paylaşılmaz. Üretmek normaldir. Sanırsın roller yıkılıyor. Ama hayır. Yük paylaşılır, rahatlık paylaşılmaz. Erkeğin durması tehdit olarak algılanır. Duran erkek düşünür. Düşünen erkek sorular sorar. Ama bu tehdit aslında neyi sarsıyor? İşte asıl mesele burada başlıyor. Dinlenen erkek düşünür. Sanırsın sorun tembellik ama hayır. Sorun kontrol kaybı. Meşgul erkek yönetilebilir, yorgun erkek sorgulamaz, bağımlı erkek gitmez. Bir adam haftada 4 saat spor yaptığı için bencil ilan edildi. Tüm faturaları o ödüyordu, tüm yatırımları o yönetiyordu, çocukların tüm masraflarını ondan çıkıyordu. Ama spor rakipti. Kadının saatlerce telefon konuşması ilişki kurmak sayılıyordu. Adamın hobisi kaçış olarak görülüyordu. Hobiler erkeğin zihinsel alanını korur. Dinlenme netlik getirir. Netlik soru getirir. Sanırsın ölçü adil ama hayır. Ölçü şudur. Zamanın kime hizmet ediyor? Dinlenme hizmet dışı kalma anı ve rahatsızlık tam burada başlar. Çünkü meşgul erkek kontrol edilebilir, dinlenmiş erkek sorgulamaya başlar. Bazı kadınlar erkeği belli bir bölgede ister. Güçlü ama bağımsız değil. Başarılı ama kendi yönü olmasın. Karar versin ama sadece onaylanmış konularda. Sanırsın bu sevgi ama hayır. Bu merkezde kalma ihtiyacı. Erkeğin hobisi rakip olur. Motoru rakip, spor salonu rakip, kitapları rakip, hatta sessizliği bile rakip. O yüzden kaos üretilir. Tartışma çıkar, acil işler icat edilir, eski konular gündeme gelir. Problem üstüne problem yığılır, çözüm hiç gelmez. Çünkü amaç çözüm değil, huzur hiç olmasın diye hareket edilir. Peki neden bazı kadınlar bunu bilinçli yapar? Cevap acı ama çok net. Kaliteli partner erkeğin dinlenmesini korur. Dinlenen erkek daha net ve daha güçlü. Sorular sorar, dengesizlikleri fark eder, gerekirse gider. Diğerleri içinse dinlenme risk. Çünkü yorgun erkek gitmez. Meşgul erkek sorgulamaz. Suçlu erkek itaat eder. Bir noktada sen kendi gardiyanın olursun. Suçluluğu sen üretirsin. Dinlenmeye hak kazanman gerekir, izin alman gerekir. Sanırsın bu senin görevin. Ama hayır. Dinlenmek erkeğin gücünü ve netliğini arttırır. Bu bir lüks değil, bu bir silah. Son test basit. Partnerin dinlenmeni koruyor mu yoksa sabote mi ediyor? Cevap bunun sevgi mi
sömürü mü olduğunu söyler.